8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diş hekimi Zuhal Oygur. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzelliğimizin belki de en belirgin ögelerinden bir tanesi de dişlerimiz. Evet, Dişlerimizin sadece böyle düzgün bir sırayla olması değil, rengi de çok önemli. kesinlikle. Ve bugün çok özel bir konu diş beyazlatma. Evet hocam. Diş beyazlatma nedir? Bize birazcık engin bilgilerinizi söyler misiniz? Tabii diş beyazlatma işlemi, yani diş koyu renkli olan dişlerimizin rengini açma işlemi aslında çok basit haliyle. Peki dişlerimiz neden koyu renkli olabiliyor? Yani doğuştan gelen yapısal bir renk koyuluğu olabilir ya da sonradan sigara, çay, kahve, ortodontik tedavi sonrası zamana bağlı. Antibiyotikler de yapıyor sanırım. Evet, küçüklükte kullanılan, anne karnında kullanılan antibiyotikler de şey yapıyor, dişlerde renklenmeleri yol açıyor. Bu şekilde renklenmiş olan dişlerin rengini açma işlemi beyazlatma, diş beyazlatma işlemi. Peki. Peki hocam diş beyazlatma herkese yapılabilir mi? Hayır. Kimlere yapılır, kimlere yapılmaz o halde? Çok net bir cevap Yani oldu. aslında birçok kişiye yapılabilir. Yani biz genelde her zaman beyazlatma yaptırmayı düşünüyorsanız hekiminize danışın diyoruz mutlaka. Biz neye dikkat ediyoruz? Diş minelerinde travma nedeniyle çatlaklar, kırıklar yoksa, bruksizm dediğimiz diş sıkma rahatsızlığı nedeniyle aşınmalar yoksa, mine yüzeyinde çok fazla pürüzlenmeler yoksa diş beyazlatma yapabiliyoruz. Yani minenin o bütünlüğünü sağlam korunuyor olması gerekiyor. Neden böyle diyorum? Çünkü bizim kullandığımız beyazlatma ilaçları minenin yüzeyine etki ediyor. Yani normal diş taşı temizliğinden, o diş taşı temizliği sonrası polisaj yapıyoruz, diş minelerini temizliyoruz. Ondan farkı beyazlatma ilaçlarını biz dişin minesinin içine nüfuz ediyor bir süre. Bu sürede eğer mine tabakası çok sağlıklı değilse dentine, direkt dentin dediğimiz daha yumuşak bir tabakaya ulaşıyor. Burada hassasiyetler başlıyor. Bu hassasiyetler oradaki travmanın, çatlakların boyutuna göre uzun sürebiliyor. O nedenle her hastada tercih etmiyoruz ama daha çok gençlerde ya da işte özellikle bayanlarda, kadınlarda daha açık renge sahip olmak isteyen hastalarda tercih ediyoruz. Çünkü zamana bağlı olarak da renklenmeler Evet, oluşabiliyor. haklısınız yiyeceklere göre. Evet, Peki beyazlama derecesi nedir? Kişiden kişiye değişiyor, daha doğrusu mineden mineye değişiyor demek istiyorum. Dişin mine yapısıyla ilgili. Bazı mine dokusu çok koyu, yoğun olabiliyor. Bu hastalarda biraz daha yavaş beyazlama gerçekleşiyor. Bazı hastalarda ise çok hızlı bir şekilde 2-3 tona yakın, hani çok kısa bir uygulamayla beyazlama güzel. sağlanabiliyor. Peki bu işlemde yapılan efekt mekanik bir etki mi yoksa kimyasal bir etki mi? Kimyasal bir ilacı mineye, minenin gözeneklerine neredeyse yüzeyinde kimyasal olarak bir işlemden geçiyor. Yani minenin bir pürüzlü yapısı var. O gözeneklerden içeriye giriyor, beyazlatma ajanı aktif hale geliyor ve daha sonra etkisini kaybediyor. Peki mineye zarar veriyor mu bu? Mineye kalıcı bir zararı yok kesinlikle. Ama şu oluyor, minenin bir 24 saat geçirgenliği artıyor. Yani su kaybı oluyor minede. Normalde o tükrükle ve normal suya sahip olması gereken mine dokusu geçici bir süre su kaybına uğruyor. Bu da 24 saat içerisinde normal oradaki işte hareketlerle, metafüzyonik hareketlerle geri dönüyor. Kalıcı bir zarar yok ama geçici hassasiyetleri var. Peki yani sıklık olarak diyelim ki yılda 2 defa yaptıran bir kişi 20 yıl yaptırabilir mi? Yılda 2 kere yaptırılmasını önermiyorum. Evet, bu çok güzel. Sürekliliği nedir? Sürekli şöyle, ben açıkçası kendi kliniğimde hastaya soruyorum, sigara, çay, kahve tüketim oranınız nedir? Çok yoğun yoğun çay, kahve, sigara tüketiyorsa biliyorum ki 6 ay içerisinde o renk geri dönecek.
hastaya bunu açıklıyorum. Yani 6 ay içerisinde bu renk geri dönecek. Eğer isterseniz yapalım ama bence yapmayalım. Ama bazı hastalar var. Hiçbir renklendirici içmiyorlar. Son derece sağlıklı yaşamla kendilerini adamışlar. O tür hastalarda 2 yıla kadar o beyazlığı koruyor. Aslında minimum 1 sene o beyazlığı korumasını istiyoruz biz. Ama yani 20 yıl boyunca 6 ayda bir dediğiniz takdirde o zaman bir süre sonra artık hem travmalar hem şeyler gelişebilir. O kadar süre tavsiye etmiyorum. Peki dişin renklerini ne etkiler? Çay, kahve. Şimdi çay içmeyen, kahve içmeyen ya da işte Var sigara öyle. alışkanlığı Vardır acaba? çok Var. fazla. Var. Çay kahve içmeden duran. Yani çok açık ada çayıyla ya da şeyle, bitki çaylarıyla. bitki çaylarıyla sevmiyor. İçmiyor. Çay, kahve, Peki çay içmeyen yiyeceklerden kalıyor mu? yiyeceklerden aslında beyazlatma sonrası bir sınır koyuyoruz biz o yiyeceklerin bazılarına. Salçalı yiyecekler. Evet. Çok hızlı geri dönüş yapabiliyor. Aslında Fatih Hocam, kişi kendine bakarsa bu işin kalıcılığı uzuyor. Evet. Zuhal Hocam da aynı şeyi söylüyor. Evet. Ama nihayetinde yani insanlar kahve içiyor, çay içiyor. Yani ister istemez ülkemizde çok fazla mesela tüketiliyor. Dünyanın her tarafında aslında böyle. Yani Amerika'da mesela kahve alışkanlığı kimse yani kahvesiz durmaz. Ülkemizde de kimse çaysız durmuyor farkındaysak. Tercihini yapacak. Evet. Yani ya güzellik ya da alışkanlıklardan vazgeçeceğiz. Evet. Ya da işte daha bazen o renklenmeler çok görsel olarak çok rahatsız edebiliyor. O zaman da lamina gibi yani daha farklı estetik şeylere yönelecek. Yani beyazlatmayla eğer istediği çözümü alamıyorsa, alışkanlıklarından vazgeçemiyorsa ya lamina ya da zirkonyum gibi herhangi bir Evet. Estetik tarafı. Her şeyin bir diyeti uygulama. var. Peki Yapacak bir bir kişi şey yok. için beyazlatma süreci nedir? Ne kadar zamanda kendini ayırması lazım bunun için? Yani ortalama işlemin kendisi yarım saatlik bir işlem. Yani bir öğle arası gelip size yaptırabiliyor mu? Evet, hazırlanması, işte şey yapması, yani totalde bir saati bulabiliyor maksimum 45 dakika içerisinde işlem tamamlanabiliyor. Kısa bir işlem, çok uzun değil. Kolay bir işlem. Ve bir yıldan bir yıla da yapılabilir diyorsunuz yani. Yapılabilir, temennimiz daha uzun kalması ama şöyle de bir şey var, bunu özellikle şeyler için, o hani sağlıklı olanlar için ben öneriyorum. Şimdi beyazlatma 2 tür yapılıyor. Bir klinik ortamda uyguladığımız şey var. Hani ofis tipi beyazlatmamız var. O yarım saatte tamam gidiyor. Bir de bunları takviye ediyoruz. Ev tipi sistemlerimiz var. Ölçülerini alıyoruz hastanın. Ona uygun plakları hazırlıyoruz ve evde kendisinin devam edebileceği beyazlatma. Bunu da yani 6 ay süresi sonra işte bir süre geçtikten sonra biraz hafif renk değişikliğinde çok az bir gecelik uygulamayla bir 6-8 saatlik uygulamayla yeniden eski şeyine kavuşabiliyor. Yani bunları kontrollü uygulamak lazım. Ev tipiyle destekliyoruz. Evet, çok güzel. Ama bunları gene renklendirici tüketmeyen hastalara daha çok öneriyoruz. Çünkü şöyle Sanırım artık ev tipi de çıktı ve onu da artık son tüketicide ulaşabiliyor almak için. Onlara ne diyorsunuz? çok yani o Böyle bir kozmetik mavi mor ışık gibi. kozmetik olanları çok şey bulmuyoruz. Yani hiçbir zaman bunları uygun bulmuyoruz. Bir eskiden şeyler vardı, diş beyazlatıcı jeller vardı. Çok şey. Bunlar bir kere ilk etapta dişi beyazlatıyor gibi ama aşındırarak beyazlatıyor. İşte burası çok önemli. Yani bir süre sonra mine aşındığı için artık dişler eskisinden daha sarı hale geliyor ve hassasiyetleri artıyor. Aşındırıcı yani o doğal yapıyı bozduktan sonra oraya ne yapsak hani işte ancak laminalarla ya da başka şeylerle çözüm bulmak zorunda kalıyoruz. O nedenle o kozmetik ürünleri hemen hemen hiçbirini tavsiye etmiyoruz. Yani bunlar aşındırır. Mine yapımız bizim saydamdır, pürüzsüzdür. Bu yapıyı bozduğunuz zaman her zaman renklenme olacaktır, hassasiyet olacaktır. O zaman beyazlatma tozu vardı bir zamanlar böyle yuvarlak kutularda satılırdı. Biz Onları da asla Asla, önermiyorsunuz. asla, önermiyorsunuz. asla, hiçbiri. Mineyi hasarladığı için. Evet.
Yani kaldı ki bizim yani çok masumane fırçalarımız ve diş macunu, yani fırçalarımızı yanlış kullandığımızda bile mine üzerinde şeyler, küçük çentikler açar hale geliyoruz. Sert fırçalandığında bile, ki onlar daha da genel zarar verici ürünler. Bu konuda şöyle bir şey de duyuyorum. Hani bazı kişiler diyor ki işte diş macunları da sonuçta kimyasal bir takım şeyler içeriyor. Yani sadece diyorlar fırçanın mekanik etkisi bile aslında diş fırçalamaya yeterli. Evet. Dişin beyazlaması için yeterli. Ama bunun da bakın mekanik bir hasara sebep olabiliyor. Belki az bir macun kullanarak mı? Nasıl tavsiye edersiniz hakikaten bizi izleyen Diş macunu, seyircilerimize? şimdi ağız temizliğinde fırçanın evet mekanik yapısı, yani mekanik fırçalama, mekanik temizlik, yani o çok etkin. Diş macununun temizleme özelliğine göre. Yani diş macununun etkisi orada aşındırıcı olmayacak. İşte flor içeriyor bir miktar, işte biraz tat, koku, işte köpürme özelliği var. Yani bunları ne kadar çoğaltırlarsa çoğaltsınlar, tek başına bir fırçalamanın yani yaptığı bir işlem gibi değil. Tabii. Dediğiniz doğru. Diş macunu çok yoğun tüketmemekte fayda var. Ve ona da bel bağlamamak gerekiyor. Şimdi hastalara çok sık söylüyorum. Hocam biz dişlerimizi günde 3 kez fırçalıyorum ama gene de çürüklerim oluyor. Ne kadar süre fırçalıyorsun? 1 dakikadan az fırçalıyor, emin olun. Yani o mekanik temizliği o daha da çok uzun önemli. tutması gerekiyor ki şey değil. Hemen arkasından hangi diş macununu önerirsiniz? Hayır, fırçalamayı daha çok öneririm. Evet. Diş macunu çok o kadar yani işte belirli standartların dışına çıkmadığınız müddetçe çok önemli değil, ama fırçalamanız daha önemli. Bu değerli bilgileri sizden aldığımız için çok teşekkür ederiz Zuhal Hanımcığım. Ben teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz değerli diş hekimi Zuhal Oygur'du. Bugün bizlere diş beyazlatma hakkında çok değerli bilgiler verdi. TV8'de 8'de Sağlık devam ediyor.